Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün heyecanlıyım. Bugün gerçekten güzel bir konuyu size anlatmaya çalışacağım. Biraz sohbet muhabbetli olabilir. Çarpı 2'ye alın ya da biraz başa kadar sabredin. Sonrasını bırakabilirsiniz. Ama gerçekten güzel bir konuya değineceğimi düşünüyorum. Umarım kıracağım insanlar olmaz. Bu iki tane mousepad'i görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bir tanesi Band 4 The Glow diye geçiyor. Bu da Tenta X Limited Edition diye geçiyor. Bu sınır sayıda üretim, bu da ise devamı var. Hiç sıkıntı yok. Meyer Gaming bize bunları gönderdi. Meyer Gaming elinde hem Tenta X'de var, Band 4'te var. Aynı zamanda bu bana, bu da size. Yani hem beni düşünüyorlar hem sizi düşünüyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Bunu size hediye edeceğim. İlk önce hediye şartlarını bir konuşalım. Videoyu 300 beğeni yapacaksınız arkadaşlar. Hediye aynı şekilde hediyeyi isteyen arkadaşlar da yorumlar kısmına A yazsın, B yazsın, ne istiyorsa yazsın. Yorumlar kısmından da birisini seçeceğiz. Şimdi peki kime çıktığını nereden öğreneceksiniz? YouTube'a gönderi atıyorum. Instagram'a atıyorum. Zaten bunlara gönderi atmadan önce de hediyeyi kazanan arkadaşlarla mesela ben 3 kişiyi böyle bir gözümden kestiriyorum. İşte bu olsun, bu olsun, bu olsun diyorum. Üçüne de ben zaten sizden önce gönderi yapmadan önce onlarla iletişime geçiyorum. Hani o çıkmazsa o olur, o çıkmazsa o olur diye. YouTube'da, Instagram'da gönderi olarak bunların kimin kazandığını paylaşacağım. Aklınızda olsun, kime çıktı diye bir kavga olmasın. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi dedik ki Meyer Gaming bize bunları gönderdi. Meyer Gaming'de cam mousepad var. İşte The Glow'un diğer mousepad'leri var. Speed olanları var. Tenta X zaten Limited Edition bir tanesi var. Hala stoklarda eğer almak isterseniz. Evet, şunu da hemen baştan söyleyeyim. Fiyatlar pahalı. Umarım Meyer Gaming bunun için de bir çare arar. Hani birazcık düşürse en azından The Glow serisinden Tenta X Limited Edition olabilir ama yani biliyorum ithal ürünler bunlar. Kendilerine de söyledim. Yani bunlar biraz pahalı değil mi? Evet ama onlar da dedi ki ithal ürünler. Onlara da biraz hak verdim. Bu arada Meyer Gaming'de aynı zamanda Lamzu ürünleri de var. Yani birçok ürün gelecek onlara. Şu anlık birkaç tanesini getirmişler. Meşhur ürünlerinde, sevilen ürünlerini getirmişler. Onları da bakabilirsiniz. Ve devamı da gelecek. Belki klavyesi gelebilir ya da farklı farklı işte mouse'ları da gelebilir. Hani ne varsa getirecekler. Bence çok güzel olur. Rekabet bizim için iyidir. Evet, Meyer Gaming'i söyledik. Neler olduğunu söyledik. Şimdi artık şu mousepad'leri anlatalım. Tabi hemen mousepad'lere geçmeyeceğim. Şu ana kadar size anlatılmayan bir konuyu anlatacağım arkadaşlar. Bu konuda gerçekten ciddiyim. Ve bu imkanı Meyer Gaming bana sundu. Dedi ki arkadaş al nasıl anlatıyorsan anlat. Ben de şimdi size gerçekten düzgün anlatacağım. İlk önce öncelikle şöyle göstereyim. Şöyle alt tabanlarını çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar poron taban denen bir muhabbet var. İşte bir dünya yerde poron muhabbet satılan mousepad'ler var ve siz bunu bir övgü olarak alıyorsunuz. Evet doğru. Bir Artisan Hein ya da Zero aldığınız zaman bu bir övgü meselesidir. Neden olduğunu anlayacağım. İlk önce poronu anlamanız lazım. Poron nedir arkadaşlar? Yoğunluğu yüksek ve esnek olan poliüretan köpük. Şimdi zaten burada görüyorsunuz. Bak yüzeyi bak ne kadar dümdüz görüyor musun? Hani parçalı değil. Burada da biraz böyle parçalı yüzey var ama şöyle esnekliğini de göstereyim. Bak nasıl esnek görüyor musun? Hatta bu daha böyle bir esnek. Esnek yapılarla beraber köpük bir ürün. Bunun altı köpük, bu da köpük ama yoğunluklu ve nasıl diyelim esnek yapıya sahip bir köpük. Bunda anlaştık değil mi? Şimdi siz bu poronu sadece mousepad'lerde kullanıyor varsayabilirsiniz ya da öyle biliyor olabilirsiniz. Burada da ben size bir aydınlanma yaşatayım. Titreşim emici özelliği olduğu için bu poronlarda arkadaşlar klavyelerde kullanılıyor. Kaymaz ve esnek yapısından dolayı da mousepad'lerde kullanılıyor. Yani bu köpük sadece mousepad'lerde değil aynı zamanda klavyelerde de kullanılıyor. Yani benim bildiğim ürünler mouse, işte klavye, mousepad olarak söylüyorum. Belki endüstride olarak başka yerlerde de kullanılıyor olabilir. O kısmı ben atlıyorum. Mousepad'lerde ve klavyelerde kullanıldığını anlayın. Mousepad'lerdeki poron iki türlü. Bunu size anlatan olduğunu ben zannetmiyorum. Bu yüzden ben size anlatacağım. Buradaki poronla buradaki poron aynı. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama Artisan'la şu iki poron farklı. Ne demek istediğini anlatacağım. Şimdi poron iki türlü arkadaşlar. Çin poronu var, Japon poronu var. Japon poronu bu poronların asılları. Yani asıl poron malzeme dediğimiz şey mousepad'lerde Japon tarafında üretiliyor ve onlar çok daha iyi. Mesela aradaki farklılıktan bazılarını ben size anlatayım. Japon olan çok daha pahalı. Mesela Artisan Zero, Hein bunlar böyle 5-6 bin liraya satılan mousepad'ler, tamam mı? Pahalı olmasının sebebini size anlatıyorum. Çünkü poron, oradaki kullanılan poronun yoğunluğu, esnekliği, dayanıklılığı çok daha fazla. Uzun süreler mesela dağılmıyor. O Artisan'daki olan poron malzeme. Çünkü bu köpük zaman geçtikçe bu dağılmaya başlayacak. Bu da aynı şekilde.
Çin olanlarınki öyle. Tabi burada daha farklı teknoloji kullanıldığı söylenmiş, özellikle Tenta X'te. Bunun için ayrı bir zaten size söyleyeceğim. Normalde Japon olanlarda dağılmaz, esneme özelliğini yitirmez ve sertleşme yapmaz. Tamam, Japon olanlarınki böyle. Ama Çin olanlarında tam aksine daha ucuzdur. Zaten işte bunların 3.000 liraya 2.000 liraya satılmasının sebebi bu. 2-3 bin liraya satılır, daha ucuzlardır. 2 sene sonra kullanıma göre bak şu dikiş yerlerinden, tamam bak şu dikiş yerlerinden atma yapar. Tamam bak şu dikiş yerlerinden atma yapar. Köpük yavaş yavaş dağılmaya başlanır çünkü yoğun değildir. Tamam. Mesela bunda yoğun, ben bunu biliyorum Tenta X'te, ama şu Band 4'te biraz daha esnek yapıyor. Biraz daha aralara açık bir poronluğa sahip. Bu yüzden dağılma yapabilir. Yavaş yavaş bak burada şu an çok yumuşak ve esnek. Bu esnekliği yavaş yavaş kaybedecek ve sertleşme olacak. Bu Çin paronların genel özellikleri. Çünkü ucuz malzeme. Ama Japonlarda 5 seneye kadar böyle bir şeyin zaten olmuyor ve bunun garantisini de veriyorlar. Zaten onlarla zaten bu şekilde meşhur oldular. Artisan mousepad'leri bu şekilde meşhur oldu. Kesinlikle herhangi bir şekilde sertleşme, kopma vesaire vesaire olmuyor. Şimdi bu olayı bir anlayın. Şu ana kadar satılan mousepad'leri de ona göre değerlendir. Yani şöyle 2.000 liraya bir mousepad satılıyorsa bu Japon poron olma ihtimali yok. Şimdi gelelim bana ve Tenta X'e. Bu iki şirkete bak canlı gönülden herkes teşekkür etmeli. Neden? Ban tabanına poliüretan diyor. Poron kelimesini kullanmıyor. Tamam mı? Ban öyle kullanıyor. Direkt poliüretan taban diyor. Poron benzeri diyor. Tenta X'e poron like, yani poron benzeri. Direkt olarak poron ibaresini kullanmıyor. Çünkü poron ibaresi Japon poronuna söyleniyor aslında. Bunlara direkt poron benzeri deniliyor ve iki şirket de buna gerçekten dikkat etmişler. Bu çok güzel. Şimdi Meyer Gaming'e baktığımız zaman poron mousepad'ler kısmı açılıyor. Ya da diğer şirketlere bakabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar gerçek poron değil. Yani gerçek poron değil, Japon poron değil. Çin poronları. Çin poronları olduğundan dolayı da şimdi size dese ki adam poron benzeri, siz bu sefer diyeceksiniz ki ben bunu satın almam. Çünkü bu poron değilmiş. Aslında diğer şirketin poron yazdığı şey de aynı. Ama maalesef satılması için sizlerde birçoğunuzun da bunun hakkında bilginiz olmadığı için oraya poron mousepad yazılıyor. Bunu şunu aklınıza koyun. Poron yazanların, Artisan gibi böyle kaliteli 5-6 bin liraya satılmayan mousepad'lerden bahsediyorum. Poron yazanların birçoğu Çin poronu ve 2-3 sene sonra kullanıma göre dağılma vesaire vesaire olacak. Aynı bu iki mousepad'de olduğu gibi. Tabi burada farklı bir teknoloji yapılmış. Burada da daha standart bir düzeneye gidilmiş. Zaten fiyatı da ona göre daha ucuz. Şimdi bunu söyledik. Şimdi gelelim isterseniz şu iki mousepad'i size detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi arkadaşlar Tenta X'in kutusu bu şekilde. Gayet güzel, korunaklı bir şekilde geliyor. Bunu böyle bir size göstermek istedim. Tabi içerisinden çıkanı da göstereyim isterseniz size. Şöyle hemen şunu böyle kenara alayım. Arkadaşlar şöyle koyayım, sizler de görün. Şöyle 2-3 tane sticker koymuşlar. Bir tane de şöyle bir kart var. Bunları şöyle ışıkta yansımadan şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Şöyle bir kart konulmuş. Onun haricinde korunaklı bir şekilde geliyor. Bir de The Glove'un göstereyim size. Onu da göstereyim hazır kutu muhabbetiyken. The Glove'un içinden sadece şu kadar küçük bir kart çıkıyor. Onun kutusu da, evet, The Glove'un kutusu da arkadaşlar bu şekilde gayet güzel bir şekilde geliyor. Bu Band 4'ün Tenta X bana açık gelmişti. O yüzden açılma seanslarını size göstermedim. Ama buradan da böyle göstermiş olayım. Gayet güzel, korunaklı bir şekilde geldiğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi bunları bir kenara bırakıyorum. İlk önce Tenta X ile başlamak istiyorum. Ebat olarak arkadaşlar 42 santime 49 santim, kalınlık ise 3 milimetre. Kumaş olarak cakarlı kumaş. Şimdi cakarlı kumaşı birçoğunuz tekstilci değilsiniz, bilmiyorsunuzdur. Şöyle, şimdi burada bir desen görüyorsunuz değil mi? Yani şurada işte bir adam var, şurada belli bir desenler var. Burada bir siyah, burada bir gri, burada bir beyaz rengi var. Normalde mousepad buraya örülür. Bunun üzerine boyalı bir şekilde buraya desen yapıştırılır. Bunda öyle değil. Cakarlı kumaş, şuradaki beyazlık ipten gelir. Yani dokunan iple beraber gelir. Ve kesinlikle üzerinde boyama yoktur. Boyanan şey dokunan iptir. İpe göre buradaki desen meydana gelir. Gerçekten çok böyle sanatsal bir iştir. Zor bir iştir. Yani nasıl diyeyim, diğer boyama türlerinden çok çok daha kaliteli bir üründür. Zaten şu an görüyorsunuz. Gerçekten şöyle ışığa da biraz tutalım. Mükemmel bir deseni olduğunu görebilirsiniz. Şimdi cakarlı kumaşın, yani bu kumaş örgü iple oluyor. İpin kendi boyası, özel bir boya yok. Ama burada bilmeniz gereken küçük bir ayrıntı var. Cakarlı kumaşlar arkadaşlar
Şöyle ben tekstilci arkadaşlara sordum bu normal mi diye. Şöyle hafiften bak. Bir pürüzlü sesi duyuyorsunuz değil mi? Birazcık böyle üzerinde pürüz var. Bunun sebebi bu ipliklerin hafiften boyalı olduğu için böyle bir pürüz olmasına sebebiyet veriyor. Bu normal, gayet normal ve herhangi bir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Onu da size söyleyeyim. Ama böyle elinizde gezdirdiğiniz zaman bir pürüz hissediyorsunuz. Bunu size özellikle ifade etmek istedim. Yüzey olarak kesinlikle speed bir yüzeye sahip Tenta X ve birazcık da dediğim gibi pürüzü var ama herhangi bir şekilde X ve Y konumlarında böyle sizi engelleyen bir tüylenmeymiş, şuymuş, buymuş, yokmuş. Ben bunu yaklaşık 2 hafta oluyor ya. Tabii 2 hafta kadar kullandım. Bir kere de yıkadım. Gördüğünüz gibi cillop, herhangi bir sıkıntı yok. Kenarları dikişli. Bu dikişli olması gayet önemli. Nedenini söyleyeyim. Çünkü ileride dağılmamasına sebebiyet verecektir. Arka taraf biraz farklı. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bilmem ne kadar görebiliyorsunuz ama şöyle Band 4'ten farklı. Bak Band 4'te nasıl dümdüz bir yapı var. Burada bir düz yapı yok. Böyle boncuk boncuk bir yapı var. Bu da kesinlikle masanıza çok güzel bir şekilde tutunuyor ve poron benzeri bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Kendi sitelerinde de o şekilde yazıyor. Yumuşak, esnek, kesinlikle sizi üzmeyecek bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim, tam böyle işte Artisan Hein gibi, hatta Zero gibi bir mousepad alıyorsunuz desem kesinlikle yanlış olmaz. Hatta Artisan Zero'dan bence artı bir özelliği varsa o da cakarlı bir kumaş olması. Şu deseni uzun seneler boyunca bu şekilde görmenizi sağlayacak. Çünkü bu desen boyama olmadığı için istediğiniz kadar yıkasanız bile bu desen burada kalacak. Tabi isteseniz bile dedim, yani çok uzun sürelerden bahsediyorum. Bu hiçbir zaman silinmeyecek anlamına gelmiyor. Bu böyle bir mousepad'ti. Şimdi gelin isterseniz size bir Band 4'ü anlatayım. Şimdi arkadaşlar Band 4 benim sevdiğim tarz diyebiliriz aslında, kumaş olarak, şu yüzey olarak benim sevdiğim tarz. Şimdi Band 4'ün ilk önce şu kumaşına girmeden önce bir size ebatlarını söyleyeyim. Band 4 Tenta X'e göre birazcık daha büyük bir mousepad ama her ne kadar ölçüleri o şekil yazmasa bile ben kendi ölçülerimle ve şöyle yan yana koyduğum zaman hafiften böyle milimetrik daha büyük. 42,5'a bu sefer 49,5 ve kalınlık olarak da şöyle göstereyim. Kapkalın bir mousepad, yaklaşık 4 milimetre, hatta tamamını ölçtüğünüz zaman 5,5'a kadar çıkıyor. Tabi bu benim kendi ölçtüğüm cihazda, yani şu poronu saymazsak 4 milim de komple kalınlığını sayarsak 5,5-5'e kadar dayanıyor bu. Baya böyle yumuşak tabanlı bir mousepad olduğunu söyleyebilirim. Tenta X baktığımız zaman Tenta X böyle daha bir speed yüzey, daha böyle ince bir yüzey ama Band 4 böyle daha böyle nasıl diyeyim yumuşak bir yüzeye, tabana sahip bir mousepad olduğunu şimdiden size söyleyeyim. Kumaş olarak yine örgülü bir kumaşa sahip, ipli, yani örgülü ipli bir kumaşa sahip ama şu görmüş olduğunuz desen, tamam mı, şu animeli dediğiniz desen arkadaşlar maalesef boyama. Bu arada şöyle göstermeyi unuttum. Tenta X'te şurada bir amblem var. Onu size göstermeden geçmek istemedim. The Glow'da da aynı şekilde şurada The Glow şeklinde yazıyor ve bunlar kesinlikle arkadaşlar yani silinecek tarzı değil. aynı şekilde Band 4'ü şeyinde, Tenta X'inki de aynı şekilde böyle hani gerçekten güzel olmuş. Burada çok fazla sırıtmıyor. Yani sizin deseninizi kesinlikle ablukaya almıyor. Burada rahat rahat hani hem markasını yapmış hem de desenini sergilemiş gibi bir şey olmuş. Gayet güzel olduğunu baştan size söyleyeyim. Boyama olduğu için uzun süreler bu deseni kullanamayacaksınız. Yavaş yavaş işte şu benim gördüğüm kırmızı, belki siz pembe görüyorsunuz bilmiyorum. Şu kırmızılıklar ya da şu siyahlıklar yavaş yavaş solma yapacaktır. Yüzey olarak şimdi buna baktığınız zaman kontrol yazıyor. Aslında valla doğru söylemek gerekirse bu pek bir kontrol değil. Mikro odaklı hareketleri çok rahat yapabildiğiniz ve bence speed'e çok yatkın bir mousepad olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben böyle biraz bastırarak kullanıyorum. Hani böyle fazla gaza geldiğim zaman. Eğer sizler de benim gibi bastırarak kullanıyorsanız biraz daha kontrol odaklı olduğunu hissettim. Ama böyle biraz daha lay lay lom oynadığım zaman abi bildiğin speed mousepad ama mikro kontrollere de izin veriyor. Şöyle Tenta X'te biraz daha speed, yani o mikro kontroller daha az. Burada daha çok hissettim ben bunu. Ve ben bunun kumaş yüzeyi, şu iplik dokuma, işte cakralı olmayan, çünkü cakralarda o biraz tırtık oluyor. Bu daha böyle benim sevdiğim tarz olduğunu söyleyebilirim. Ama Tenta X'e de alıştım. Onu da söyleyeyim, yani gayet güzel. Şu an sürekli Tenta X kullanıyorum. Bence şimdi Tenta X mi bu mu? Yemin ederim bu. Hani kalite olarak hissediyorsunuz o kaliteyi. Şu iplik kalitesi de bence Tenta X'in daha güzel. Neyse, o karşılaştırması da ayrı bir mevzu. Bunları böyle yan yana söylemiş olayım sizlere. Şimdi
The Glow'un şu banın yan taraflarına baktığımız zaman iplikli ve örgülü olarak görebilirsiniz. Bu da güzel. Yani buralar açık değil, dağılmasını engeller. Arkasını çevirdiğiniz zaman ise şöyle poron benzeri poliuretan olduğunu görebilirsiniz. Kesinlikle kaymıyor. Düz bir zemin var. Birçok gördüğünüz mousepad'le aslında aynı tabana sahip. Tenta-X biraz daha bu konuda böyle araştırma yapmış, daha geliştirmiş kendini. Ama bu Band 4'te standart, ver gitsin abi demiş. Aynısını kullanalım demişler. Kötü değil. Sadece standart olduğunu söylemek için size söylüyorum. Gayet güzel, beğendiğim bir mousepad oldu kendisi. Bence nasıl diyeyim? İşte dediğim gibi biraz fiyatına dokunuş yaparlarsa bence alınabilecek bir ürün. Bunu da size peşin peşin söylemiş olayım. Bu size hediye, bilginiz olsun. Ben vermiyorum. Meher Gaming veriyor. Kendilerine tekrardan teşekkür ederim. Umarım video faydalı olmuştur. Şu mousepad'i incele abi, şunu da al diyebilirsiniz. Ben Meher Gaming'de onlar göndermese bile ben alabilirim. Hani beğendiğiniz bir mousepad varsa içlerinden bana söyleyebilirsiniz. Hep beraber alırız, inceleriz, bakarız, güzelse güzel, çirkinse çirkin. Zaten sponsor olsalar da olmasalar da bunu rahatlıkla söylüyorum. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.